Evet, şimdi Özgün Günyar diyor ki ilk Erevizyon birinciliğimiz diyebiliriz. 18 yaşındaki Selin Dion ne part pa se... Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? Söz beste Atilla Şereftu. Fransızcasını oku. Ne part pa sen moi. Böyle mi okunuyor acaba? Atilla Şereftu söz müzik. İlk Erevizyon birincimiz Özgün Günyar, biliyorsunuz kanalımızda değerli biri. Neden değerli Özgün Günyar? Çünkü tam bir bilgi canavarı. Daha önce bizi bomba etkisi yaratan Rachel Fener analizini isteğini gönderen. Şimdi bakalım Selin Dion analizi isteyen bir sürü kişi vardı. Selin Dion'un karakteristik özelliklerini 18 yaşında çözmeye çalışalım hadi. İlk Erevizyon bu arada birinciliğimizmiş. Bizim tabi besteci dalında. Giriyor. Fransızca okuyor. Orijinal değil mi? Senin diyorum böyle çok keskin bir sesi var. Keskin. Çok net, çok parıl parıl parlayan bir renk gerçekten. Hafif böyle nazala yakın, hafif nazal bir renk. Görüyorsunuz değil mi? Pes renkler nazala yakın. İyi kötü demiyorum. Nazala yakın, yerini anlatıyorum size. Her insanın fiziksel şekli. Yani hiçbirimizin yüzü aynı değil, hiçbirimizin burnu aynı değil. Değil mi? Bütün şeklimiz farklı. O nedenle bütün insanların sesi birbirinden farklı. Hepimizin sesi birbirinden farklı. Neden farklı? İşte bu nedenle yüzünüz, sesiniz, kullanma yeriniz. Genel olarak ben burada kanalda hep şunları diyorum ya size arkadaşlar. İşte efendim sesi burnundan geliyor. Efendim şunu. Yani bunların her bir şeyi değişemez zaten. Her şeyi değiştiremezsiniz. Bazı şeyler fiziki yapıyla gelir. Tamamen yani bir şan hocası alır ve artık o sesi tamamen değiştirir. Böyle bir şey yok. Şan hocası bir sihirbaz falan değildir. Gerçek manasıyla şan hocaları şarkı söyleyen kişilerin arkadaşıdır. Yol göstericisidir. Fakat asla hocası değildir. Yani hoca olmayı biz yanlış anlıyoruz. Şan hocası sanki şarkıcı yapacak sanıyorsunuz. Şarkıcıya sadece yaptığı şeyleri güzel anlatır. Güzel özetler ve ona fikirler verir. Ya bir yoldaş gibi onunla çalışır. Asla olmayan bir şey ortaya çıkaramazsınız. Veya hiçbir şey şan hocasının egosunda değildir yani. Bu olmuyor. Böyle bir şeyim yok. Ben hiç kimseye böyle davranmadım zaten. Farkındasınızdır. 2 senedir burada yayın yapıyorum. 2 sene içinde de yani şeyi fark etmişsinizdir herhalde değil mi? Bütün şarkıcılara ne kadar saygılı davranmaya çalıştığımı. Çünkü herkesin kendine has bir sesi var. Ve insanlar hakkında düşüncelerimi söylerken de oldukça dikkatli olmaya çalışıyorum. İşe kendi egomu karıştırmamaya çalışıyorum. Çünkü benim de müzik zevkim var hayatta. Ama insanların mesela burada bir sürü benim çok sevdiğim tarzda insan olur. Ama çok sevmediğim tarzda da insan olmayabilir. Yani müzik tarzı olarak bahsediyorum. Ama onun kötü şarkı söylediğini göstermez. Kendi tarzı içinde iyi söylüyorsa iyidir. Güzeldir yani. Tekniği de iyidir. Burundan söyler, işte ağzından söyler, şunu yapar, bunu yapar. Benim zaten kendim böyle çok acayip şey olduklarımda ben yerimden fırlıyorum. Bunu görüyorsunuz zaten. Yani genel olarak toparlayayım. Hiçbir zaman arkadaşlar, hiçbir zaman net doğrusu olan bir iş yapmıyoruz. Her zaman gelen öğrencime şunu soruyorum. Bana niye geldin? Ya buraya gelmenin sebebi ne? Ne eksik hissediyorsun kendinde? Sahnede yaşadığın temel problem ne? Sesin mi kısılıyor? Bir şeyi yanlış mı yapıyorsun? Sen söylüyorsun, insanlar alkışlamıyor mu? Bunun cevabını çözelim. Neden olduğunu anlayalım. Gerçek bir vokal koç bunun peşindedir. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse Selin Dion olamaz. Selin Dion var. Hiç kimse X biri olamaz. Hiç kimse İsmail Coşar olamaz. Hiç kimse ne bileyim işte Murat Boz olamaz. Tarkan olamaz. Var zaten onlar. Siz kendi kimliğinizi oluşturacaksınız. Kendi kimliğinizi. Tamam? Yani hiçbir şan hocası da biri yapmak için çalışmaz. Çalışmamalıdır. Tek bir doğru olmayan bir iş yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Burada benim analizlerime dikkat ediyorsanız zaten en çok kızdığım şey biri gibi okumaya çok meyilli insanlardır. Yani Cem Adrian gibi şarkı söyler. Müthiş. Aynı o. Sen neredesin? Seni nereden bulup çıkaracağız? Tamam. Ay durmuyor. Beni çok özlemiş. Bak. Kaldı ya. Baksanıza şuraya. Bırak. Böyle yapacağız.
Allah'ım ya. O kadar özlemiş ki arkadaşlar. 2 gündür İzmir'deyim. Burada değildim ve hadi bakalım. Hadi Saruman. Ay. Tipik Celine Dion dizleri. Çok da gençmiş. Ne parti. Bir soprano dinliyorsunuz. Son derece tiz ve keskinliği devam ediyor. Kafa bölgesine geçiş. Gençliğiyle daha ileriki yaşlar arasında teknik olarak hiçbir fark yok. Hep aynıymış. Çok keskin çizgide gelişmiş. Biraz Celine Dion galiba çok esnemeyen bir kadın ya. Bazı şarkıcılar yıllar içinde mesela Soo Young'ın gençliğiyle şu anki yaşları arasında inanılmaz teknik farkı var. Dehşet. Başka bir insana dönüşmüş. Celine Dion aynıymış, aynı kalmış. Hiç değişmemiş tekniği. Ama daha parlakmış sesi. Bir de daha enerjikmiş. No. Re. Bu sahne enerjisi çok acayip bir şey değil mi ya? Ben Celine Dion'u izlerken mesela acayip bir güven duyuyorsunuz değil mi yani? Hani bu iş bende diyen bir şarkıcı var. Bende abi, bana bırakın. Bende ya. Hani Cem Yılmaz mantığı yani. Bende abi o iş, bende. Hakikaten öyle. Celine Dion şarkıyı söylerken bende ya, sakin olun diyor herkese. Bende. Ben acayip şarkı söylüyorum. Süper söylüyorum. Dinleyin beni. Sürekli size beden dili bunu anlatıyor. Kolu, yanına açışı, gökyüzüne bakışı. Bakın. Biraz bir hafif kambur duruşu da var. İlginç, kendine has. Bakın kameraya bakışına bakın. Bakın ne kadar değişik bir ifadesi var. Hani böyle keskin, delici, sesi gibi. Sesi nasıl keskinse bakışları da o kadar keskin. Biraz gerilimli aslında. Yani hafifte izlerken böyle geriliyorsunuz da, ilginç. Baksana gücü de veriyor. Belki anlattığı sözlerle de alakalı davranıyor çünkü. Ama bakın boyun kaldırmaları falan çok az. İzleyin. Bak, kafayı kaldırmasına rağmen boynunu sürekli söylüyor. Toparlıyor. İzleyin. Bakın kaldırıyor değil mi? Ne kadar kaldırdı? Şu değil. Şu. Hemen toparladı. Kamera kullanma becerisi bakınız. Size gözlerini açarak ve kapatarak davranıyor. İzleyin. Bize bakıyor. Şimdi kapatıyor. Çünkü sahne geçti. Ya bu 18 yaşında bir insan. O zaman 18 yaşında, düşünsenize. Ya ne zaman bu eğitimi aldığında bunları yaptın ya Selin? Ben her zaman bu sorunun cevabındayım. Ben bunu arıyorum. Yani seni kaç yaşında eğitmeye başladılar? Kaç yaşında sen bu işlere girdin, kamera gördün de onu kapattığında sahnenin geçtiğini çözdün. Şunu yaptığında böyle anlaşıldığını gördün. Sağ elini açtığında şöyle gözüküyor. Yani bunlar çok genç yaşlardan itibaren sürekli eğitilmiş insanlar arkadaşlar. Yani bunu hazırlamışlar onu. Yani Celine Dion bir yarışmayla gelmiş, şak diye oraya gitmemiş. Bir süreç yaşanmış. Tıpkı dünyadaki pek çok popüler şarkıcıda olduğu gibi, yani iyi ve popüler. Yani işte Beyoncé'da olduğu gibi. Ne bileyim işte Beyoncé benzer geçmiş işte yani. Çocukluktan itibaren dans, şarkı, sürekli dans, şarkı söyle, korolara git, bilmem ne yap. Başka bir iş yok. Seni şarkıcı yapmak için 10 yaşından, 9 yaşından itibaren, 8 yaşından itibaren başlıyorlar. Çalıştırıyor, okulda çalıştırıyor, eve gidiyor çalışıyor, konservatuvar çalışıyor, bir yerde çalışıyor, sahne, okul korosunda çıkıyor. Yani başka bir iş yapmıyor. Aile destekliyor. En sonunda ne oluyor? En sonunda bu işe hazır hale geliyor. Bakın Celine Dion 18 yaşında bir insan. Bu kadar hazır olması çok garip değil mi ya? Bir sürü 18 yaşında kişi izliyordur muhtemelen. Kendinizi Celine Dion kadar hazır hissediyor musunuz şarkı söylemeye? O şu hareket, Kenan Doğulu hareketini de yakaladım. Mikrofon tak yakalama. Ya işte bu. Mükemmel hareket. Buyurun. Onu kaçıramam. Kenan Doğulu. Tiyatro. Tamamen bir tiyatro var. Bakın Celine Dion'un sadece şarkıcılık kimliğinin yanında değil, bir kimlik daha çıktı. Bir tiyatral beceri. Bu da geliştirilmiş. Bir anda dönüp bakması çok garip değil mi? Baksanıza. Ay. Dur, ne oluyor? Bir an bir korku gelmedi mi size ya? Baksana bak. Ay dur.
Beni ilk defa bu kadar zamandır şarkı söylerken, izlerken korkutan analiz. Hakikaten korkuyor. Ne oluyor yani? O kadar keskin ki hareketleri. Ya bu sefer davranış tamamen değişti. Az önce korkuyorduk. Bakın şimdi. Ya bir şey anlatıyor. Çok güzel. Kelimeleri ardından kaldırın. O Fransızca da söylemeseydi. No, pu, bir şeyler uydursaydı. Bunu anlatırdı bize zaten. Hikayeyi bir şekilde anlıyoruz biz. Ya bu ne ha sen? Bak öyle olsa böyle olur. Böyle yaptığın için böyle oluyor. Böyle bir şeyler çıkmıyor mu yani? Son mimiklerini ve yüzünü çok iyi kullanıyor. Gerçekten çok çok iyi kullanıyor. İyi şarkıcı böyle oluyor arkadaşlar. Bu temeller sizi seyirciyle ve sahne karşısında çok güçlü yapıyor işte. Değil mi? Sıradan şarkı söylemiyor. Bayağı şarkıcı, kameraya şarkı söylüyor yani şu anda. Kendince bir dünyada yaşıyor şu anda. Gerçekten yani. Oralara bakmalar falan filan. Baksanıza. Gidelim. Çok benzer şeyler. Ses kullanma tekniği son derece başarılı zaten. Pesten tize hiçbir şeyi saklamadı ki. Hep pozisyonda hafif pesler nazal. Onun haricinde her şey çok güzel. Tizlerinde nazallıklar var ama sesi keskin. Son derece keskin bir ses. Baksanıza. Pırıl pırıl bir ses. İçinde en ufak bir kir yok. Hep parlaya geliyor size. İ harfine alışına bakın. Yine açık ağızları görüyorsunuz. Zaten artık onları söylememe gerek yok herhalde. Siz benden fazla takip ediyorsunuz. Ben bir şarkı söylüyorum, altına dünyaları yazmışsınız. Öyle böyle olur, öyle olmaz, öyle olmaz. Şurada hafif bir... Ya iyice artık bana kızacaksınız ama. Şurada hafif bir oyun havası sezmiyor musunuz bak? Öyle ama ne yapayım ya? Ben gördüğümü söylüyorum, yalan söylemeyeceğim. Bak. Bak. Şu omuz hareketleri, yani Celine Dion, yani keşke hani böyle Türkiye'ye gelse, böyle biraz böyle bizim halk müziğimizde falan tanışsa. Son derece uyum sağlayacağından eminim. Çünkü omuz hareketleri çok başarılı gerçekten. İlginç. Yani neyse işte. Sırf tiyatro ya, zaten müzikal sanatçısı gibi yani şu an. Neyse. Bitirelim. Hadi bitsin. Sesi hafif içine çekiyor aslında. Alkış peki.